seni dedi öldürürüm dedi. Her gittiğimiz yerde bu şey bizi kovalamaya devam etti. O benim Yunanistan'da bu tarafa geçiş masraflarımı karşıladı ve Almanya'ya geldi. İzmir'de dershanede çalıştım. Daha sonra Manisa Salihli'de özel bir okulda sosyal bilgi öğretmeni olarak işimize devam ettik. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'da elektrik panoları montajı yapıyoruz. 11 bin çalışanı olan bir firmada çalışıyorum ben. Ben dedi senin ayağının bastığı yere kafamı koyup da secde etmem dedi. Geceleri üzerimize yağmur yağmasın diye yorganın üzerine naylon çekiyorduk. Hocam dedi, o dedi galiba ya ilaç almış ya da bir yerden çok iyi doldurmuşlar dedi. Akşam namazını kıldıktan sonra bu cemaat toplanmışlar, marketin önüne gösteriye geldiler. Aksiyonsuz bir şekilde hayata gözlerimi yummak istemiyorum. Almanya, Homburg'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda öğretmen Bekir Nazlı Bey ile beraberiz. Tabii şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor. Bekir Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Homburg. Ben daha önce Hamburg diye anladım. İkisi birbirinden farklı şehirler değil mi? Evet, ikisi farklı şeyler. Hamburg, Almanya'nın kuzey tarafında, biz ise daha çok batı tarafına düşüyoruz. Lüksemburg ve Fransa sınırındayız şu anda. Bekir Hocam buralarda ne iş yapıyorsun? Şu anda bir elektrik firmasında projeleri ve siparişleri projelendirip onların montajını yapıyoruz. Bir anlamda elektrikçi oldunuz. Evet, şu anda elektrikçi olduk. Yeni mesleğinizi elde etme sürecini konuşacağız daha ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Bekir Nazlı kimdir? 1979 Kırşehir Çiçekdağ doğumluyum. Aslen Aksaray Ihlaralıyız. Annem ve babam Ihlaralı. Babam ziraat memuruydu. 34 yaşındayken vefat etti. Annem o dönemde 24 yaşında ki 4 ve 6 çocukla beraber bu şekilde kalıyor. Anneniz hem size anne hem baba olmuş. Tabii annemin hakkı hiçbir zaman ödeyemem ben. Yani onu ayaklarının öptüğüm yeri vardır. Bambaşka. Babasız bir ailede kardeşlerinizle beraber nasıl bir hayatınız geçti? Çocukluğumuz gerçekten zor geçti. Köyde bir odada yaşıyorduk. Banyo, mutfak ve yatak odası, oturma odası hepsi sadece bir oda. Geceleri üzerimize yağmur yağmasın diye yorganın üzerine naylon çekiyorduk. Yani o damlamayı engellemek için ve evin her tarafında şeyler oluyordu böyle. Hani evimizde televizyon olmadı. Telefon zaten sonradan geldi. Babasız olmak gerçekten hayatı insanın yükleri omuzuna daha fazla yüklüyor. Yani o dönemde en büyük eksiklik bayramlarda oluyordu. Yani herkes babasıyla camiye gidiyor, camiden sonra bayramlaşıyor ama siz bu duyguyu yaşayamıyorsunuz. Ondan dolayı ben şu anda mesela çocuklarıma iyi bir baba olmaya çalışıyorum. Onlar için mücadele ediyorum. Önümde bir örnek bir baba modeli hiçbir zaman olmadı ama inşallah iyi bir baba oluyorumdur diye düşünüyorum. İlk ve orta öğretimimi ben Ihlara kasabasında okudum. Köy yerinde yaşıyorsunuz, çok fazla bir imkanınız yok. Öğretmenimiz bizi sınavlara soktular. Meslek lisesini kazandık ve devlet yurdunu kazandım. Niğde Vakıflar Yurdu'nu kazandım. Niğde Endüstri Meslek Lisesi'ne kayıt yaptırdım. Annemle beraber Vakıflar Yurdu'na kayda gittik. Küçük bir köyden koca bir şehre gidiyorsunuz. Biz giderken hiç paramız kalmamıştı. Annem elimizde para olmadığı için ve annem babaya yadigarı yüzünü satarak o dönemdeki yani o kayıt sırasındaki masraflarımızı karşıladı. Yani tanıdığımız kişi kimse yok. Bilmediğimiz bir memleket yani Niğde'ye ilk defa gidiyoruz. Yani bu yaşadığımız olay 1994 yılıydı. Hiç unutamadığım bir andı bu yani o duyguyu anlatamam yani şu anda gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Annemin o dönemde sıkışıp satmış olduğu yüzüğün bugün benim hayatımda bir altın bileziğe dönüşeceğini ben hiç hesaplamamıştım. Meslek lisesinde öğrendiğim bilgileri şu anda Almanya'da bir iş olarak yapıyorum. Onunla geçimimi sağlıyorum. Kaderin bir cilvesi ki annemin o dönemde sıkışarak satmış olduğu yüzük benim şu anda kolumda bir altın bilezik olarak takılı duruyor. Ve bundan dolayı anneme çok minnettarım. Allah ondan ebeden razı olsun. İnşallah annemin o yüzüğünü en kısa zamanda göndereceğim. O da içinde hala duruyor yani bu işe başladıktan sonra. Endüstri Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünü okudum. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazandım. Üniversite son sınıfta ben nişanlanmıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra biz evlendik. Yaklaşık 3 yıl ben öğretmenlik mesleğini yapamadım. KPSS'yi kazanamamıştım. Tabii ev geçindirmemiz lazım. Ne yapacağız? Bir arkadaşın tavsiyesiyle döner dükkanı açtım. Ve çok güzel para kazanıyorduk. Daha sonra başka bir fırsat önümüze çıktı ve biz İzmir'e taşındık. Ve İzmir'de market işletmeye başladım. Daha sonra İzmir'de özel bir dershanede sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaya başladım. İzmir'e taşındığımızda ve ben öğretmenlik yapmaya başladığımda oğlum yeni doğmuştu. Ben sabah 6 gibi çıkıyordum. İşe gitmek için çıkıyordum. Akşam bazen dönüşüm geceyi buluyordu. Bazı geceleri de eve gelmiyordum. Oğlumun büyüdüğünü görmedim. Ve ben bunu niçin yaptım? Maddi olarak da çok fazla bir şey kazandığımız yoktu. Yani normal milletimdeki öğretmen ne kazanıyorsa biz de onu kazanıyorduk ama dünyaya ve insanlığa faydalı olacak insanlar yetiştirmek. Başka bir amacımız yoktu yani.
Topluma faydalı insan olsunlar, başka insanlara zarar vermesinler. İnsanlar birbirine düşman olmaması için mücadele ettik biz. Tek amacımız buydu yani. Yani hayatımız hep okul, dershane, eğitim üzerinde geçti. Yaklaşık 2 yıl İzmir'de dershanede çalıştım. Daha sonra Manisa Salihli'de özel bir okulda yine sosyal bilgi öğretmen olarak işimize devam ettik. Salihli'de yaklaşık 6 yıl öğretmenlik yaptım. Salihli'den sonra bizim çocuklarımızın özel bir durumundan dolayı biz Eskişehir'e taşınmak zorunda kaldık. Yine orada özel bir kolejde çalışmaya başladım. Aynı zamanda çocuklarımızın sağlık durumlarını da takip ediyorduk orada. Eskişehir de gerçekten çok bizim hayatımızda yer edindi. Hatta şu anda geri gitsem herhalde Eskişehir'e yerleşirim diye düşünüyorum. Eskişehir'e yerleştiniz. Geri dönsem tekrar orada yaşarım dediğiniz güzel bir şehir. Peki o şehri bırakıp buralara niye geldiniz? 2016 malum darbe girişiminden sonra bizim hayatımız zorlaştı. Eşim markette çalışıyordu gündüzleri bana destek olsun diye. 2016'dan sonra akşamları hanım geliyor, çocuklar alıyor, ben markete gidiyorum, devam ediyorum. Gündüz çocukların bakımı bana ait olduğu için çocuklar aldım, parka gittim. O anda ezan okundu. Küçük kız 4 yaşında, büyük kız da 6 yaşında. Çocuklara dedim ki hadi namaza gidelim. Abdest aldım merdivenler çıkarken arkadan homurtular gelmeye başladı cemaatten. Eskişehir'de mi? Eskişehir'de. Aslında hepsi beni çok iyi tanıyorlar. Özellikle namazları camide kılmaya özen gösteriyorum. İnsanlarla iç içeyiz çünkü evimde kılmaktan ziyade gidiyorum yatsı namazını, sabah namazını camide kılıyoruz. Ve ben önceden o camiye gittiğimde hepsi böyle gelip hocam nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl? Yani biz o mahallede uzun yıllardır yaşıyoruz. Ondan sonra cemaatten birisi geldi, ismini şimdi söylemek istemiyorum. Ben dedi senin ayağının bastığı yere kafamı koyup da secde etmem dedi. Çocuklarımın yanında bunu dedi yani bana. Ben de mücadeleme devam ettim. Benim bu arada mücadeleci ruhum babamdan geliyor zannedersin ve babamı görmedim demiştim ya. Babam annemin anlattığına göre sosyal demokrat bir insanmış. O da o hayatını böyle geçirmiş, mücadeleyle geçirmiş. Çıkmıyorum dedim. Hatta orada hoca vardı, hocam dedim. Yani bunun dinde, hadiste bir yeri var mı? Yok. Ama hocam falan dedim çıkmıyorum ben. Namazımızı kıldık ve çıktık. Birkaç kişi özür dilemeye geldi cemaatten. Hocam kusura bakmayın size sahip çıkamadık orada falan diye ama daha sonra akşam namazını kıldıktan sonra bu cemaat, aynı cemaat toplanmışlar marketin önüne gösteriye geldiler. İşte burası şuncuların buradan alışveriş yapmayın diye gösteri yapıyorlar. O anda iş yeri sahip çıktı. Tabii biz o akşamdan sonra işsiz de kalmış olduk. Mahallenin insanları gelip bizim evimizi taciz ediyorlar. Yolda yürüyemez hale gelmiştik. Ve mecburen İzmir'e gitmek zorunda kaldım. Eski çalıştığım markette tekrar işe başladım. Tabii ailemden ve çocuklarımdan ayrıyım. 2 tane özel çocuğumuz var. Çocuklar Eskişehir'de kaldılar. Okullarından dolayı ben 1 yıl ailemden ayrı bir şekilde İzmir'de yaşamak zorunda kaldım. Daha sonra ben evimi taşımak için Eskişehir'e gittim. Eskişehir'den eşyaları yükledik, İzmir'e taşıdık. Ben eşyaları eve koyduktan 1 hafta sonra 14 Temmuz 2017'de beni gözaltına almaya geldiler. İzmir'den alıp Eskişehir'e götürdüler. Ondan sonra tutuklandık. 3,5 ayda ben Eskişehir'de cezaevinde kaldım. Yeni tuttuğumuz evin sahibi cezaevine girdiğimi duyunca çocukların eşyalarını dışarı atmışlar. Sonra hanım onları almış, bir depoya koymuşlar. Ben çıktıktan sonra tekrar ev tuttuk. Tekrar evimizi düzdük. Daha sonra ben çıktıktan sonra ben yine market işine devam etmeye başladım. İzmir'de market çalışmaya başladım. 2 tane çocuk geldi, sen dedi vatan hainisin. İşte annem babam evde sana vatan haini dediler. Daha sonra yine bir Ramazan günü, aslında daha önceden tanıdığım bir arkadaştı. Geldi böyle kasaya, sigara istedi, ben sigarasını uzattım. Sen dedi vatan hainisin. Zaten dedi sen dedi bundan dolayı yatmışsın dedi, çıkmışsın dedi, akıllı olacaksın dedi, bana dedi, efendim diyeceksin dedi. Seni dedi öldürürüm dedi, şunu yaparım, bunu yaparım, işte gömerim seni buraya falan böyle tehditler, ölüm tehditleri savuruyor. Ve bu adam çok yakın bir tanıdığımız. Müşterimiz, sürekli bir müşterimiz yani. Ondan sonra müşteriler gitti, müşteri birisi tekrar geldi. Dedim ya biz az önce ne yaşadık? Hocam dedi, o dedi galiba ya ilaç almış ya da bir yerden çok iyi doldurmuşlar dedi. Yani her gittiğimiz yerde bu şey bizi kovalamaya devam etti. Ve bu dönemde ailemiz dışında, eşimin ve benim ailemin dışında herkes bizi sildi yani. Bir akşam parka çıktık, dolaşıyoruz. Telefon çaldı. Ya Bekir ne yapıyorsun? İyiyim. Dedi yurt dışına çıkmayı düşünmüyor musun? Hayır dedim, hiç aklımda yok. Dedim abi benim yani Yunanistan'a çıkacak kadar param var. Ondan sonrası yok bende. Dedi sıkıntı yok, ben de senin şeyini karşılayacağım. Sen yeter ki Yunanistan'a geç. Yunanistan'a geçtikten sonra
Allah ebeden razı olsun. Çoluğuna çocuğuna sağlık sıhhat versin. Hala çok görüşürüz. Tabii o bağış olarak yaptı ama ben daha sonra onu ödedim. Allah razı olsun. Başka insanlara da yardım etsin diye. O benim Yunanistan'da bu tarafa geçiş masraflarımı karşıladı ve Almanya'ya geldi. Uzun bir yolculuktan sonra Almanya'da yeni bir hayata başladınız. Bir tutunma sürecine başladınız. Bu süreci biraz bahsedebilir misiniz? Almanya'ya geldik, kampa geldik, iltica ettik buraya. Kampta yaklaşık bir 4 ay kadar zaman geçirdik. Kamptan çıktığımda korona sürecine rast geldim. Kurslar da kapalı, Almanca dil kursları da kapalı. Dolayısıyla kursa gidemedim. Bir inşaatta çalışmaya başladım. Ve yaklaşık 8 ay inşaatlarda çalıştım. Ve daha sonra tam 1 yıl sonra ailem buraya geldi. Ben kursa başladım. Almanca kursumu tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmak istiyordum aslında ben burada tekrardan. Ama burada Almanya'da öğretmenlik yapmak gerçekten iyi bir Almanca dil gerektiriyor. Öğretmenlik mesleği olmayacağını anlayınca ikinci diplomamı devreye soktuk. Lise Endüstri Meslek Lisesi elektrik mezunuyum. Bu belgeyle iş ajansına gittiğimde benim hemen iş aramaya başlamamı söylediler. İş aramaya başladım. Yaklaşık 20 yere iş başvurusunda bulundum. Bundan birkaçıyla görüştüm ve kısa bir zamanda işe başlamış oldum. Yaklaşık 11 bin çalışanı olan büyük bir firmada çalışıyorum ben. Türkiye, Yunanistan, Fransa, Polonya, Almanya, İtalya gibi yerlerde üretim yerleri var. Bunlardan birisinde burada çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'da elektrik panoları montajı yapıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek evlerdeki, iş yerlerindeki bütün panoların montajlarının dünyanın değişik yerlerinden gelen malzemeleri birleştirip biz orada bir bütün haline getiriyoruz. İş yerinde ortamımız çok güzel. İş yerindeki insanlar gerçekten kibar ve nazik insanlar. Aynı zamanda samimi insanlar. Mesela iş yerimizdeki patronlarla ya da bizim gibi insanlarla arasında senli benli konuşmalar var. Yani adam ben patron diye daha kendisini sizle hitap ettirmesini çok hoşlanmıyorlar ve konuşmuyorlar zaten. Sizi isminizle çağırıyorlar ve siz onları da ismiyle çağırıyorsunuz. Bir makam şeyi yok yani. Siz işinizi yapıyorsanız kimse sizinle muhatap olmuyor. Ben bazen günlerce şefi görmüyorum. Yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. Saatler değişince bizim namazı iş yerinde kılma zorunluluğumuz ortaya çıktı. Yani iş yerinde kılacağız ya da öğle namazını kılamayacağız. Birkaç Arap arkadaşla beraber gittik, dedik ki şefe biz namaz kılmamız lazım. Bize bunun için imkan sağlayabilir misiniz? Şefin sorduğu soru şuydu. Siz neden bugüne kadar söylemediniz? Ve bize bir namaz kılma yeri, bir lavabo ayarladı ve biz orada namazlarımızı kılmaya başladık. Bunun yanında biz şunu ifade ettik. Hani hakka hukuka girmeyelim diye biz dedik namaz vakti kadar 10-15 dakika her neyse biz onu mesaiye ekleyip çalışmak istiyoruz dedik. Hayır buna gerek yok. Siz namazlarınızı rahatça ve özgürce kılabilirsiniz dediler. Şimdi namaz olayından çıkınca Eskişehir'de yaşamış oldum. 15 Temmuz'dan sonra çocuklarımla beraber camiden kovulma olayı aklıma geldi. Ve aradaki fark ortaya çıktı. Birisi Müslümandı, birisi tabiri caizse gavurdu. Ama Müslüman benim orada namaz kılmama engel olurken buradaki insan sen neden daha önce namazını bana haber etmedin diye bana sitem ediyor. Buradan bir daha anlaşılıyor ki insanın Müslüman olmadan önce insan olması gerekiyormuş. Almanya'nın sosyal hayatınızı destekleme yönü nasıl? Almanya'da mesela biz yakınlarda bir baba oğul kampı yaptık. Babalar ve oğullar aynı kampta buluştular. Vakit geçirmek için yapılmış bir kamp. Devletin desteklemiş olduğu bir kamp. Mesela Ramazan ve iftar bize ait bir kültürdür, değerdir. Fakat biz burada 300 kişilik bir iftar yemeği verdik. Bunun bir proje kapsamında. Bunun %100 masraflarını Almanya hükümeti karşıladı. O zaman bir anlamda Almanlar Müslümanlara bir iftar vermiş oldu. Tabii. O da onların güzelliği. Bu kadar göç ettiniz. Göçün size öğretmiş olduğu en önemli şey ne oldu? Göçün bana öğretmiş olduğu en önemli şey kader. Buraya geldikten sonra şunu öğrendim. Ben bir şey yaparım, sebepler dairesinde gerçekleştiririm. Olup veya olmaması artık benim irademde değil. Allah'a binlerce şükür ediyorum ki yani bu şeyi kazandım. Ne diyeyim artık, bu değerimi diyeyim, bu düşünceyi mi kazandım ve hayatım çok rahatladı. Kadere imanım kesinlikle arttı. Yani hiçbir şey aslında bizim elimizde değilmiş. Cezaevine girmesem bu süreçte 2. Yunanistan'da kalmasam, Yunanistan'a geçmesem 3. Kampta kalmasam hayatımda çok büyük bir eksiklik olacak. Arkadaşlarımdan kimse cezaevine girsin, Yunanistan'da işte kalsın, geçemezsin ya da kampa gelsin, kampta çok uzun süre kalsın demiyorum ama ben bunları yaşamasam ben kendi hayatımda çok büyük bir eksiklik olarak görürdüm. Bana çok şey öğretti. Bu dönemde gerçekten beni çok kuvvetlendirdi, çok güçlendirdi. Bekir Hocam, güzel bir havada, güzel bir sohbet oldu.
Son olarak ne demek istersiniz? Ne olursa olsun, hangi milletten, hangi dinden, hangi ırktan ya da hangi bölgeden olduğu hiç önemli değil. En önemli şey insan olmak ve anlayış. Biz Anadolu'da yaşarken, Anadolu topraklarında yaşarken o dönemde çok büyük bir eksikliğimi hissettim buraya geldiğimde. Biz Araplarla komşuyuz, Kürtlerle iç içe yaşıyoruz, Rumlarla komşuyuz, Ermenilerle komşuyuz. Fakat mesela ben en büyük eksikliğim bu insanların dillerine ait, kültürlerine ait en ufak bir şeyi öğrenmemişiz. Bu bizim için gerçekten çok kötü olmuş. Ve bu benim en büyük eksikliğim diye düşünüyorum. Ve bundan sonra hayatımı tamamen diğer kültürleri anlamaya, diğer insanları anlamaya ve onlar gibi düşünmesem de, onlar gibi yaşamasam da insan olmaya adıyorum. O zenginliği hayatıma katmaya çalışıyorum. Sosyal bilgi öğretmeni olduğum için hep hicreti anlatırdım. Ama ben hicretin ne demek olduğunu elhamdülillah anladım yani. Ve hicretle beraber hayatımız o kadar güzelleşti ki, Allah yani o kadar çok nimet verdi ki, ben şu an 45-46 yaşlarındayım ve hayatımın en güzel yıllarını yaşıyorum. Çocuklarımıza anlatabileceğimiz maddi ve manevi bütün değerlerimizi biz burada çok rahat anlatıyoruz. Bu hicretin meyvesi, başka bir şey değil ya. Maddi anlamda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Yani kazandıklarım hem kendime yetiyorum hem benim durumda olan arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Buraya bizim gibi gelmiş arkadaşlara yardım ediyoruz. Onları karşılıyorum, onların meslek hayatlarına yönlenmelerinde, eğitim almalarında burada onlara yardım ediyorum. Kendi içimden geçirdiğim hep şudur: Allah beni yatağa düşürmesin. Yani bir yere, birisine ziyarete giderken, bir iş yaparken ölmeyi nasip etsin. Allah'tan en büyük duam bu yani. Aksiyonsuz bir şekilde hayata gözlerimi yummak istemiyorum. Ve öldüğümde de diyorum ki, oğlum ben nereye ölürsem oraya gömüverin. Kimseye zulmetmeyin yani. Çünkü hicret edenler hep gittikleri yerde kalmışlar. Ben de o şekilde kalmak ve daha doğrusu unutulmak istiyorum yani.